Herkese merhaba. Bugün pin bar konusuna bir bakacağız. Pin barlar 40'a yakın mum formasyonu içerisinde en çok dikkate alınması gereken iki mum formasyonundan biridir. Diğeri nedir? Diğeri de malum engulf'tur. Engulf'la ilgili de yine kendi tespitlerimi içeren ayrıca bir video çekip bu kanala yükleyeceğim. Şimdi öncelikle çalışacak pin barların taşıması gereken şartları bir inceleyelim. Arkasından sayısız grafik incelemesi sonucu dikkatimi çeken bir pin bar özelliğinden bahsedeceğim. Pin barlar maribozların tersine gövdeleri kısa, bir tarafa doğru olan fitilleri uzun olan mumlardır. Biliyorsunuz maribozların gövdeleri uzun, her iki tarafa doğru olan fitilleri de kısadır. Pin barların ise gövdeleri kısa. Az önce de dediğim gibi ister aşağıya veya ister yukarıya fitilleri uzun olan mumlardır. Hem üst taraftaki hem alt taraftaki fitilleri uzun olursa bunlar pin bar değildir. Bunlar dojidir. Dojiler genellikle analizlerde çok fazla dikkate alınmaz. Peki fitiller ne kadar uzun olmalı? Fitil en azından gövdenin boyundan daha uzun olmalı. Gövdesinin boyundan daha kısa fitile sahip olan mumlar için pin bar diyemeyiz. Peki gövdenin rengi önemli mi? Gövdenin rengi önemli değil. İster yeşil ister kırmızı olsun. Yükseliş belirten bir pin bar alta doğru iğnesi uzun. Düşüş sinyali niteliğindeki bir pin barında üstteki fitili uzun olması yeterlidir. Tekrar ediyorum, gövde rengi önemli değildir. Pin barlar için yine bir özellik, düşüş sinyali olarak dikkate alabilmemiz için bir pin barı öncesinde mutlaka bir yükselen fiyat hareketi olmak zorundadır. Tam tersi, yükseliş sinyali niteliğinde değerlendirebilmemiz içinse öncesinde mutlaka bir düşen fiyat hareketi olmak zorundadır. Evet, şimdi geldik grafiklerde benim dikkatimi çeken çalışan pin bar özelliğini incelemeye. Ee, düşüş sinyali üreten pin bar üzerinden örnek vereyim. Diğer az önce saydığımız tüm şartları sağlayacak. Yani düşüş sinyali olarak dikkat alabilmemiz için öncesinde mutlaka yükselen fiyat hareketi olacak. İşte bu yükselen fiyat hareketi doğrultusunda en ilerideki nokta bu pin bara ait olmalı. Burada görüleceği gibi eğer yükselen fiyat hareketi içerisinde en ilerideki nokta pin bara ait değilse öncesinde o pin barın iğnesinden daha yukarıda bir nokta varsa bunların çalışma ihtimali düşüyor. Tam tersi burada yükseliş sinyali niteliğindeki pin barları için de bir örnek hazırladım. Yine öncesinde düşen fiyat hareketi olacak ve pin barın fitili bu istikametteki en uç noktaya sahip olacak. Buradaki gibi eğer pin bar en ileri noktayı alamamışsa pin barın iğnesi bunun çalışma ihtimali düşüyor. Evet, şimdi bu saydığımız özellikleri gerçek grafikler üzerinde bir inceleyelim. Bunun için Bitcoin'in grafiğini açacağım. Tabii bu bütün piyasalar için geçerli bir kuraldır. Evet. Şurada bir kırmızı, iki siyah okla gösterdiğim 3 tane pin bar görüyorsunuz. Şu bölgede. Bunlardan şu ilk pin bar çalışma ihtimali düşük pin bar. Neden? Orayı yeniden oynat moduyla kırparak daha net bir şekilde inceleyelim. Bakın buradaki pin bar diğer bütün şartları taşımasına rağmen neydi şartlar? Düşüş sinyali niteliğinde bir pin bar öncesinde mutlaka bir yükselen fiyat hareketine sahip olmak zorundaydı. Bu var. İkincisi fitil gövdesinden uzun olacaktı. Bu da var. Rengi önemli değil demiştik. Ancak burada dikkat edin. Bu pin bar, bu yükseliş fiyat hareketi yönündeki yani şu istikamete doğru en ilerideki nokta bu pin bara ait olsun demiştik. Ama bunun öncesinde bu pin barın seviyesini geçen bir nokta var. Dolayısıyla bu durum bu pin barın çalışma ihtimalini düşürüyor. Hemen sonrasındaki pin bara bakalım. Bu pin barın iğnesi ise bu istikamette en uç noktaya sahip. Yine bir sonrasındaki pin bar aynı şekilde bu istikamette en ileri noktaya sahip. En ileri nokta bu pin barın fitiline ait. İşte bunlar pin barın çalışma ihtimalini güçlendiren özellikler. Zaten sonrasında da fiyat bariz bir şekilde düşüyor. Devam edelim incelemeye. Burada şu düşen fiyat hareketine dikkat edin. Ne demiştik? Öncesinde mutlaka yükseliş sinyal niteliğindeki pin barlar için öncesinde mutlaka bir düşen fiyat hareketi olacak. Bu olmuş. Sonrasında şurada pin bar oluşuyor.
Şu noktada. Peki bu pin barın fitili bu istikametteki en uç noktaya mı sahip? Evet. Bu istikametteki en uç nokta bu pin barın fitiline ait. O zaman bu pin barın çalışma ihtimali artıyor. Güçleniyor arkadaşlar. Zaten az önce de gördük. Bu pin barın ardından da fiyat yükselmiş. Peki devam edelim. Yine burada bir pin bar görüyoruz. Dikkat edin. Bu pin barın da iğnesi yine şu düşüş fiyat hareketinin ardından yükseliş pin barı. En ilerideki nokta bu pin barın fitiline ait. Devam edelim. Şurada iki tane çalışma ihtimali düşük, bir tane de çalışma ihtimali yüksek pin bar var. Artık herhalde sanırım konu anlaşıldı. Neden şu pin barın çalışma ihtimali düşük? Şurayı kırpayım. Burada dikkat ederseniz bu bir pin bar. Yükseliş sinyali veren bir pin bar. Öncesine düşen fiyat hareketi var. Ancak fiyatın buradan dönüp yükselmesi ihtimali biraz zayıf. Az önce söylediğim özellikten dolayı. Neydi o özellik? Şu yöndeki fiyat hareketi, yani şu yönde oluşan fiyat hareketi boyunca en ileri nokta bu pin barın fitiline ait olsun demiştik. Halbuki şu mumun fitili bu pin barın ötesine geçmiş. Dolayısıyla bu pin barın çalışma ihtimali düşük. Devam edelim. Dikkat edin, yine burada bir pin bar oluştu. Ancak bu pin barın da fitili bu istikametteki en uç noktaya sahip değil. Yine burada pin barın seviyesini aşağı doğru geçen öncesinde bir fitil var. Bu da yine pin barın çalışma ihtimalini düşürüyor. Ve sonunda istediğimiz şartları taşıyan bir pin bar geliyor. İşte bu istikametteki, şunları temizleyeyim. E, Düşen fiyat hareketi yönündeki en uç noktaya sahip bir pin bar sonunda geliyor. Dikkat edin. Bu fitilin daha ilerisinde, şu fitilin daha ilerisinde öncesinde bir mum veya fitil bulunmuyor. En ilerideki nokta bu pin bara ait. İşte çalışma ihtimali yüksek olan pin bar bu şekilde olmalı. Diğer tüm şartlara ilave olarak, yani öncesinde mutlaka bir düşen fiyat hareketi olacak. Fitili gövdesinden uzun olacak, yani pin bar özellikleri. Artı size bahsettiğim en uç noktanın pin barın fitiline ait olma özelliğini taşıyacak. Bu durum pin barların çalışma ihtimalini güçlendiriyor arkadaşlar. Bu da hiçbir yerde yazmayan bir bilgi. Ben bunu grafik incelemeleri sonucunda tespit ettim. Siz de grafiklerde bu durumu inceleyin, bir bakın. İşte burada bakın düşen fiyat hareketi ve o istikametteki en ileri nokta bu pin bara ait. Ardından fiyat yükselmiş. Böyle çok fazla örnek bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.